Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Yunus Angıner ve değerli üstadım Cihangir Genel'le birlikte bugün Türklerin göçlerini konuşacağız. Orta Asya'da başlayan bir serüven. Cihangir üstadım hoş geldiniz. Merhabalar Yunus Üstadım. Geçen gün bir diyalogumuz olmuştu yine. Bu tabii farklı konuşmalar arasında. Türklerin göçleri hakkında sizin de bilgileriniz bulunmakta. Tabii burada sizin bilgileriniz tufan öncesine dayanıyor. Peki değerli üstadım size bir sorum var şimdi. Tufan öncesi Uygur İmparatorluğu'nun coğrafi yayılımı, siyasi yapısı ve kültürel özellikleri nelerdi ve bu özellikler olası bir tufan felaketinden nasıl etkilenmiş olabilirler? Dilerseniz bu soruyu cevaplarken e, bir de genel olarak bize bilgiler verirseniz çok mutlu olurum Üstad. Tabii sevgili kardeşim. Ee, Bir önceki uygarlığımızın kurucu merkezi Pasifik kıtasında tufanla birlikte batmış olan Mu kıtası. Hı hı, Mu kıtası insanlık uygarlığının ilk başladığı yer olarak biliniyor ve Mu uygarlığının Sümer tabletlerine dayandırarak çıkarsadığım başlangıç tarihi de milattan önce 100 bin ila 110 bin yıllarına kadar geri gidiyor. Yani son derece eski bir başlangıç diyebiliriz insanlık uygarlığı için. Günümüz uygarlığının yaklaşık tufandan sonra 10 bin yıl içerisinde ilk başlangıç olarak kabul edilen Sümerlerden sonra 6 bin yıl içerisinde hangi noktalara ulaştığı ortada. Bizler şu anda atomu parçalayabilecek, uzaya gidebilecek, insan geniyle oynayabilecek ve o gerekli düzeltmeleri yapabilecek seviyede bir uygarlığa ulaşmış vaziyetteyiz. Bunu yaklaşık 6.000 yıllık bir uygarlık süreci içerisinde başardık. Düşünün ki 110 bin yıllık bir uygarlık neleri başarmaz, neleri yapmaz, bu gözle bakmak gerekiyor. Moğol uygarlığının ilk semavi din olarak adlandırabileceğimiz tek tanrılı inancı, ezoterik inancı da ortaya koyduğu biliniyor. James Churchward'ın eserlerinden ve ayrıca diğer dini yapılanmalardan ortaya çıkan sonuç bu. Tek tanrılı inanca göre insanlar Tanrı'dan sudur etmişlerdi, fışkırmışlardı. Tıpkı evren gibi evren insan Tanrı ayniyeti söz konusuydu. Ve bu ayniyet çerçevesinde insanların yeniden Tanrı'ya geri dönüş süreci yaşanmak doğrultusunda faaliyetler gösteriliyordu. Moğol uygarlığının ilk kurduğu koloni kendi kıtasının dışında Uygur kolonisi Avrasya üzerinde kurdu ve başat unsurları da Türklerdi. Milattan önce 70 binli yıllarda Uygur İmparatorluğu'nun kuruluş aşamasını yaşadığını görüyoruz. Kurucu babası da bizlerin bugün artık efsane olarak kabul ettiğimiz Oğuz Han ile başlamıştı. Oğuz Kağan destanı bugün Türklerin kuruluş destanı olarak bilinen mitlerden bir tanesi. Uygur İmparatorluğu Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan bütün Avrasya boyunca yayılmış bir imparatorluktu. Son derece geniş topraklara hükmediyordu. Ama o dönemin dünyasının e, mevsimlere sahip olmayan bir dünya olduğu gerçeği de ortada. Bu ne demek? E, Herhangi bir mevsimsel döngüsü söz konusu değildi. Mevsimler her yerde sürekli biçimde sabit olarak varlığını sürdürüyordu. E, ve tufana kadar da bu böyle gitti. Tufanla birlikte ekseninin kayması neticesinde mevsimsel döngüler başladı diyebiliriz.
Bu mevsimsel döngülerin olmadığı bir dünyada Oğlak dönencesi ile Yengeç dönencesi arasındaki mümbit topraklarda uygarlık sadece gelişiyordu. Bunun dışında herhangi bir yerde uygarlığın gelişmesi söz konusu değildi. Bu çerçevede Oğlak dönencesinin ve Yengeç dönencesinin altında ve üstünde kalan mekanlar tamamen buzlarla kaplıydı. Bugün Antarktika'da nasıl herhangi bir uygarlık parçası veya uygarlığın gelişmesi, şehirlerin kurulması, insanların yaşaması söz konusu değilse, o dönemde de aynı şekilde bu mümkün değildi. Onun için Avrasya boyunca yayılan bir imparatorluk dediğimiz çerçevede sadece mümbit topraklar üzerinde bir uygarlığın var olduğu gerçeğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Uygur İmparatorluğu başat kurucu unsuru Türklerdi ama diğer bütün ırklar da, diğer bütün kavimler de Türklerle birlikte Avrasya İmparatorluğu'nun çeşitli noktalarında varlıklarını sürdürüyorlardı. Örneğin Hintliler, örneğin Çinliler, örneğin batıda ki Germenler, Anglo-Saksonlar ve benzeri kavimler olmak üzere bu çerçevede bu kavimler varlıklarını bu Türk İmparatorluğu içerisinde sürdürüyorlardı. Ve Uygur İmparatorluğu'nun çok büyük bir bölümü yerleşik bir haldeydi. İnsanlar pek çok kent çevresinde ve kent içerisinde yerleşik bir düzen tutturmuşlardı ve bu düzen çerçevesinde yaklaşık 70 bin yıllık bir tarihi gelişim sürecinden bahsediyoruz. Ama ne zamanki tufan meydana geldi, bu tufanla birlikte e, yerleşik olan bu halklar göçebe haline geldi. Bunun en büyük sebebi mevsimlerin tamamen değişmiş olmasıydı. Yerleşik bir halkın göçebe halk haline gelmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi mevsimlerin değişmesi ve kuraklığın meydana gelmesi. Örneğin Gobi Çölü diye adlandırdığımız çöl bugün tamamen mümbit topraklarla, ormanlarla, göllerle, nehirlerle kaplı bir alandı. Ve şu anda da Gobi Çölü'nün birkaç metre altında tatlı su kaynaklarının halen varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Ama tufanla beraber gelen deniz dalgaları nedeniyle Gobi Çölü tamamen tuzlu suyla kaplandı ve bir mümbit topraktan çöl haline dönüştü. Aynı şey Sahra Çölü'nün başına geldi. Aynı şey Namibya Çölü'nün başına geldi. Arizona'nın başına geldi. Bütün bunları göz önüne aldığımızda buralardaki halkların yerleşiklikten göçebeliğe doğru dönüştüğünü, evrildiğini görüyoruz. E, Bir diğer sebep göçebeliğin bir diğer sebebi inançlara müdahale ve herhangi bir inanç yapısı dışarıdan gelecek bir müdahaleyle dönüştürülmeye, değiştirilmeye çalışıldığı zaman o bölgenin halkları eski inançlarını koruyabilmek için zora karşı başarılı olamadıkları ortamda göç etme ihtiyacı hissederler ve göç dalgası bu şekilde başlar. Ve bu kuraklık ve inanca müdahale dışında da insanları göçe zorlayan herhangi bir başka gerekçe olduğu kanaatinde değilim. Sizin ekleyeceğiniz bir husus varsa siz verebilirsiniz. Ve tufan ile birlikte Uygur İmparatorluğu'ndaki halkların çok büyük bir bölümü göçer topluluklar haline geldi. Özellikle Türklerde bu göçebeliğin tüm Türk obalarına, tüm Türk halklarına yayıldığını ve göçebeliğin bu nedenle ortaya çıktığı kanaatindeyim. Bu noktada sözü size bırakayım. Sizin bu bakış açısı, bu konudaki bakış açınızı rica edeyim. Teşekkür ederim değerli üstadım. İnanç dediniz benim çok ilgimi çekti. Çünkü inanç yüzünden çok fazla göçlerin yaşandığını biliyoruz tarihte. Ama ben biraz oraya gelmeden önce biraz
bugünkü belgelenebilir tarihe bir bakalım. Sizin değerli bilgileriniz sayesinde çok aydınlandık. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Özellikle Türklerin göçleri, asıl soru şu: Türkler göçebe miydi, değil miydi? Türkler göçebeydi. Tabii bilinen tarihten bahsediyoruz. Çünkü burada yaşadıkları bölge çok zor bir bölge. Bilmiyorum, mutlaka izleyenler gitmiştir. Bilmiyorum değerli Hüsam, siz gittiniz mi? Ben hani bu bölgede bulunmuş birisiyim. Gittim oralara. Asya'da da biraz gezmişliğim var. Kazakistan, Kırgızistan dolayları, Pakistan, daha sonra işte Güney Kore gibi birçok ülkede bulundum. Şimdi buradaki hava şartları gerçekten ve doğal şartlar gerçekten çok yorucu insan için. Yani hem güneşi görüp hem de kar fırtınası gören, hiç görmemiş biri olarak ben çok şaşırmıştım orada. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Türklerin hareketlerine, öyle bir yerde bulunuyorlar ki aslında ilk buzul çağına dayanıyor. Şimdi bir ekran paylaşmak istiyorum ben müsaadenizle. Burada değerli üstadım şunu göreceğiz. Yani sizin bahsetmiş olduğunuz buzul çağında, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi şu koyu mavi gördüğümüz yerler, koyu mavi olarak gördüğümüz, yani biraz daha koyu olarak gördüğümüz yerler buzul tabakalarını gösteriyor. Bu buzul çağında, yani son buzul çağında. Bu Türklerin bulunduğu ana yurtları Baykal Gölü, Balkaş Gölü civarlarında ve Baykal Gölü civarlarında buzulların olmadığını görüyoruz ve gayet düzgün ve birazcık daha nemli alanlar olduğunu görüyoruz ki bu da Türklerin daha buzullara yakın fakat aynı zamanda da buzullardan daha uzakta yaşadıklarını e, bize ispatlıyor. Şimdi buradan yola çıkarak biz ilk önce Türklerin göç etme sebeplerini konuşalım. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi birçok sebebi olabiliyor bu göçlerin. Çünkü burada bir kere dış güçlerin baskısı olduğunu biliyoruz. Yani ilk bu göçlerden bahsettiğimizde kötü coğrafi etkenlerin olduğunu biliyoruz ve salgın hastalıkların olduğunu biliyoruz. Bu kara veba da dahil olmak üzere birçok hastalık Orta Asya'da bizim karşımıza çıkıyor. Daha sonra tabii Güney Asya, Orta Asya'da bulunmakta. Peki neden burası hastalıklara açık? Çünkü bir su problemi var. Yani özellikle toprak üstünde bulunan yerlerde bir su problemi var ve aynı zamanda da güneyden gelen bazı etkenlerden dolayı burada bir hastalık görüyoruz. Yani yayılan bir hastalık görüyoruz. Burada da şimdi baktığımız zaman da Türklerin birçok sebebi var. Sağa sola yayılmasına baktığımızda. Ama asıl mesele sevgili üstadım, şunu da söylemem gerekiyor. Biz Amerika kıtasına ve daha sonra da daha öncesinde de başka yerlere gittiğini biliyoruz Türklerin. Şimdi bir resim daha paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Hemen onu da açayım buradan. E, Çok affedersiniz. Evet, burada. Şimdi bu paylaşacağım resimde de görüyoruz ki Türklerin hep burada iki şey göreceğiz. Bunlardan bir tanesi göç yolları, diğeri de Türklerin ana yurtlarını göreceğiz ve genişleme potansiyellerini göreceğiz. Bu kırmızı ile gördüğünüz yollar değerli üstadım, bunlar Türklerin gittikleri yönler. Anadolu'ya gelişleri var. Arap Yarımadası'na gitmişlikleri var. Avrupa'nın içlerine, Doğu Avrupa ve Balkanlara inmişlikleri var ve Sibirya'ya çıkıyorlar. Şimdi burada e, ve Türkler ana yurtlarını bırakıyorlar. Türklerin ana yurdu neresi? Balkaş Gölü, Baykal Gölü arası ve Tanrı Dağları'nın
olduğu bölge. Çin'e gidenler de var burada. Çünkü burada Çin'e giden Türkler, yani bu alanda yerleşik olan Türkler Çinceyi de çok rahat konuşabiliyorlar ve Moğollara nazaran daha eğitimliler. Şöyle de bir durum söz konusu. Moğolların eğitimle çok fazla alakası yok o zamanlarda. Yani şu andakini çok bilemiyorum. Ama Türkler Çinlilerle olan ilişkileri, Moğollarla olan ilişkilerini öyle bir düzeye getiriyorlar ki hem Moğollar hem de Çinliler arasında bir köprü kuruyorlar. Moğollar da Türkler gibi yerleşik hayata sonradan geçmiş insanlar, bir toplum, hatta kabileler topluluğu, ki bunu da Cengiz Han zamanında görüyoruz. Bütün kabileleri bir araya getirmesiyle ünleniyor Cengiz Han. Çin'de de Türklerin Çin'e olan yatkınlıkları ise Çin şehirlerini yakıp yağmalamaları. Çünkü Çin'de özellikle Çin bölgesinde yerleşik bir hayat var ve ilk medeniyetlerde, yani bu tufan sonrasından bahsettiğimiz medeniyetlerde yerleşik hayat söz konusu değil. Bu bölgede, özellikle Tanrı Dağları'nın olduğu bölgede çok verimli topraklar olabilir. Fakat hava şartları çok buna el vermiyor. Bu yüzden de Çin'de oluşan yerleşik hayat Türklere cazip geliyor. Burada Türklerle Vikinglerin karşılaşmaları var. Sadece Türklerle değil, aynı zamanda Moğolların ve Çinlilerin Türklerle karşılaşmaları var. Yani bunun için belki ayrı bir program yapmamız gerekebilir. Yukarıda, bu haritanın yukarısında görmüş olduğunuz su kanallarından, yani nehirler vasıtasıyla Orta Asya'nın içlerine kadar ilerlemişler. Hatta Vikinglerin kendi e, mitolojilerinde bile Turkland ismini görebiliyoruz. Bugün Norveç'te, Danimarka'da kullanılan isimler arasında Hakan kelimesi de bulunmakta, ki buraya e, dayandırıyoruz tarihçiler olarak. Şimdi Çin'e baktığımızda, Çin neden bu kadar çok önemli? Çünkü Çin Han Nehri civarında inanılmaz bir medeniyet kuruyor. Kendi aralarında yine Türkler, Moğollar gibi kabilelere ayrılmış, hanedanlıklara ayrılmış bir ülke, bir toplum. Fakat bir şekilde tekrar, yani durmadan birleşip dağılabiliyorlar. Bunun da sebebi Moğollar gibi, Türkler gibi, Çinliler de kabile hayatını özümsemiş bir millet. E, Ve bu yüzden de çok fazla bölünmelere, çok fazla savaşlara girmiş. Şimdi Çin'e baktığımız zaman, Çin yerleşik hayata geçmiş, durmadan kendine yemek sağlayabilen, su sağlayabilen, eğitim kurumları kurmuş olan, e, karışık, karmaşık devlet yönetimleri kurmuş olan bir millet ve Türklerin Çinlilerle olan alışverişi Türkleri ve Moğolları da yerleşik hayata ilerleyen zamanlarda geçirmiş gibi görünüyor. Fakat bunun ötesinde ben şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. İlk zamanlar Türkler veya o bölgede, yani ne kadar Türk diyebiliriz bunlara bilmiyorum, ama Orta Asya'daki milletler inanılmaz derecede birbirleriyle, özellikle kabileler birbirleriyle içli dışlı olmuşlar. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim bir harita daha var sevgili üstadım. Hemen şurada sizinle onu paylaşayım ben. Şöyle. Şimdi bu haritada görmüş olduğunuz gibi e, Amerika kıtasındaki Alaska ve Asya'dan Asya ile buradaki Amerika kıtasındaki Alaska'nın birbirleriyle birleştiğini görüyoruz. Burada da önemli olan kısım, yani şurasıyla şurası birleşik. Bunun da sebebi, buzul çağı boyunca denizlerin daha alt seviyede olduğunu anlıyoruz. Yani biliyoruz. Ve neden? Çünkü buzul çağı zamanında denizler, sular erimemiş, buzlar erimemiş, su haline dönüşmemiş ve yaklaşık bir 80 ile 120 metre arasında daha aşağıda olduğunu biliyoruz. Ve bu bölgeden çıkan, yani şu bölgeden çıkan Türkler
veya oradaki insan grupları, tabii biz 20 bin sene öncesinden bahsediyoruz ki buzul çağı 2,5 milyonla 11 bin sene milattan 13 bin sene 20 bin sene öncesine dayanmakta. Ve ondan sonra bu hale geliyoruz. Şimdi bilimsel olarak baktığımızda buradaki insan grupları farklı hastalıklar, hayvanların yer değiştirmesi, yani gıda, bu sürü hayvanlarından bahsetmiyorum da yaban hayvanlarının yer değiştirmesi, hastalıklar, su eksikliği gibi ve dış baskıların bu sebeplerden dolayı bazı yönlere ilerlemişler. Yani farklı yerlere gitmişler. Kimisi e, bugün Afganistan, Pakistan ve Hindistan olarak bölgeye geçmişler. Kimisi Çin'in içlerine geçmiş. Kimisi ilerlemiş. Kimisi Arap Yarımadası ve Anadolu'ya. Kimisi de Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'ya inmişler ve bazıları da Sibirya ve Alaska'ya doğru ilerlemişler Bering Boğazı üzerinden. Ama bir teori daha var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum sevgili üstadım. Bu teoriye göre de bazı bilim adamları, tarihçilere göre şuradan e, deniz yoluyla, kanolarla geçtiklerini iddia ediyorlar ama bunun tam bir şeyi yok. Tam bir kabul edilmişliği yok. Şimdi Türkler veya Orta Asya toplumları buradan yola çıkarak Amerika'nın kuzeyinden, kuzeybatı şeridinden aşağıya inip ilk önce Alaska civarında, Kanada civarında ve bu bölgede yerleşmişler. Daha sonrasında da Milattan önce 3000'li yıllarda Amerika'nın daha güney batı kısımlarına yayılmışlar ve bugün Aztek diye bildiğimiz Meşika, ilk başlangıcı Aztek İmparatorluğu'nun başlangıcı Meşika toplumudur ki yerleşik halkı bezdirdiği söylenir. Yani bu toplumun. Şimdi şöyle bir durum söz konusu değerli üstadım. Bazı tarihçilere göre, bazı araştırmacılara göre Amerika kıtasında belli bir grup insan vardı ve bu kuzeyden yani Orta Asya'dan yola çıkıp Bering Boğazı'ndan, Bering yerleşkesinden aşağı inip bu toplumlarla karıştığı söylenir. Bazılarına göre ise Amerika kıtasında hiç insan yoktu derler 20 bin sene öncesine kadar. İlk göçlerin 20 bin sene öncesine dayandığı iddialar da var. Şimdi burada da Türklerle benzerlikleri var. Geleneklerde benzerlikler var. Fakat Amerika yerlilerinin tamamen Türk olduğunu söyleyemiyoruz. Fakat şöyle DNA'larına bakıldığında Moğollarla, Çinlilerle ve Orta Asya halklarıyla uzak kuzen olma ihtimalleri olduğu söylenmekte. Bir de çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Mesela biz deve diyoruz değil mi sevgili üstadım? Deve Araplara veya işte çöllere uygun bir hayvan olduğunu biliyoruz. Fakat yapılan araştırmalarda da benim çok ilgimi çekmişti. Oğlumu götürmüştüm burada Amerika'da bir müzeye. Orada da görmüştük. Deve aslında Kuzey Amerika hayvanı. Kuzey Amerika'da ayaklarına baktığınız zaman böyle hani toynakları çok geniştir onların. Çünkü buza batmaması için, kara batmaması için Amerika kıtasından çıkmış bir hayvandır. Yine Bering üzerinden Asya'ya inmiş, Çin'e, oradan da Arap Yarımadası'na geçmiştir. Hatta lamalarla, bugün bildiğimiz o tüküren hayvanlarla bir akrabalığı vardır. Yani sadece insanlar değil, kültürler de, diller de ve hayvanlar da şeye geçmiş durumda. Yani yer değiştirmiş durumdalar. Şimdi burada da ben çok mu uzattım üstadım? Yok yok, lütfen Ha, devam et. tamam. Şimdi Türkler göçebe midir? Evet, Türkler göçebedir. Bunu da çok biliyoruz. Yani bunun belli sebepleri var. Az önce bahsetmiş olduğum gibi Çinliler yerleşik hayata geçmişler. Indus Vadisi yani bugünkü Pakistan ve Kuzey Batı
Kuzeybatı Hindistan'da kurulan bir Indus e, medeniyeti var. Bu medeniyet maalesef ki yazılı herhangi bir şey, belge bize bırakmış değiller. Fakat onların bırakmış olduğu kültürden yola çıkarak ve bazı e, kanıtlardan yola çıkarak biz Indus Vadisi medeniyetinin varlığından haberdarız. Fakat çok fazla bilgimiz yok. Sadece onların devamı olan Hint geleneğine ve işte Pakistan dolaylarında bulunan yerli halk geleneklerinin ne olduğunu biliyoruz. Burada sizinle paylaşmak istediğim bir diğer başka bir şey daha var. E, Değerli üstadım, Türklerin bu yer değiştirmesi aslında çok ilginç olaylara sahne oluyor ve benim yazmış olduğum bir şey var, bir kitap var. Çinlilerle Avrasya, Avrasya bölgesi arasında, Moğollarla Avrasya bölgesi arasında inanılmaz bir köprü yaratıyor Türkler. İşte bu Avrasya'da kimler var? Persler var, işte Yunanlar var ve Araplar var. Buradaki alışverişi inanılmaz hale getiriyorlar. Yani Türkler senenin her 3 ayında bir sirkülasyondan geçiyorlar. Batıdan işte doğuya, batıya, kuzeye, güneye gidiyorlar ve ticareti de geliştiriyorlar. Aslında baktığımızda bu hareket tabii ta Afrika'ya gidebiliriz. Hani ilk insanın doğuşuna kadar gidebiliriz Afrika'daki. Orada bile globalleşmenin, küreselleşmenin aslında temelini oluşturuyor bu göçebe halklar. Türkler bunlardan bir tanesi. Çok fazla göçebe halk var. Zaten ilk o insanlar öyle bilinen tarihte ve Çinlilerin kültürünü, dilini ve teknolojisini, sanatını batıya, batıdakileri de Çin'e taşıyor. Bu arada da Hintlilerden yani bu Indus Vadisi medeniyetlerinden de çok fazla etkileniyorlar. Mesela burada şeyi örnek vermek isterim. E, Çinliler çok fazla içe kapanık bir millettir. Yani yayılmacı değillerdir. Çinlilerin bu şeyde Mao Zedong'tan sonra bile hiçbir şekilde yayılmacılığını görmüyoruz. Ta ki 1980'lere kadar 80'lerde Afrika'ya giriyorlar. Hani silah satmak amacıyla. Onun dışında kendi içlerinde, kendi topraklarında çok fazla haşır neşir olmuşlar. Bunun dışında Moğollar ve Türkler çok yayılmacı. İnanılmaz derecede yayılmacılık var. Türkler kendilerini bir ara geri çekiyorlar. Burada da iç problemleri olduğu için ve Moğolların yükselişini görüyoruz. Türkler Çinliler gibi yerleşik değiller ama Moğollar gibi de tamamen yani medeniyetten uzak değiller. Çünkü her iki hayatı birlikte yaşıyorlar. Çinliler gibi yazabiliyorlar ama Moğollar gibi de şey yapabiliyorlar, gezebiliyorlar. Bu da Türklere inanılmaz bir ayrıcalık tanıyor ve bu yüzden de e, ilk tabii ki sonraki dönemlerden bahsediyorum. Milattan sonraki dönemlerde ilk Katolik Kilisesi'nin Nestoryan segmentine bağlı, fraksiyonuna bağlı ilk misyoneri, Hristiyanlık misyonerini biz yine Türklerde görüyoruz. Yani bu aslında çok önemli konulardan bir tanesi benim için. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, baktığımız zaman burada sadece ticaret, dil, kültür değil, aynı zamanda da e, din, inanış şeyi de ticaret demeyeyim de böyle bir değişimi yaşanmış. Burada Nestoryan Kilisesi Türkler başında da Türk var. Çok önemli birisi ve Moğolları Hristiyanlığa davet ediyor. İşte Çinlileri Hristiyanlığa davet ediyor. Papa'nın yönlendirmesiyle. Bu da önemli olaylardan bir tanesi olarak geçiyor. Şimdi
Kızılderililer Türk mü diye bir şey sorduğumuzda evet, Türklükle Buraya bağlantıları var. geçmeden önce Tabii ki sevgili Hüsam. kardeşim, istersen buraya kadar anlattıklarınla ilgili olarak çekincelerimi ifade etmek isterim. Tabii ki Hüsam. Buyurun. Şimdi her şeyden önce gayet güzel bu anlattıkların hep vurgu da yapıyorsun. Bilinen tarihin iddiaları. Evet. Bilinen tarih Batı paradigması çerçevesinde oluşturulmuş tarih. Batı paradigması ne der? Medeniyetin beşiği Batı'dır. Medeniyetin beşiği Avrupa'dır. Her şey Avrupa'dan tüm dünyaya yayılmıştır. Doğru mu? Evet Hüsam. Yani bu algı değişmiş durumda son zamanlarda ama dediğinizde geleneksel anlayışta evet, dediğiniz doğru Geleneksel Hüsam. anlayış 19. yüzyıl, 20. yüzyıl paradigmalarından bahsediyorum. Hı hı, Bu çerçevede e, Batı paradigmasının yerleşmesi ve medeniyetin beşiğinin Avrupa olduğu inancının yaygınlaşması söyleminde, iddiasında olan bu öğretinin tüm dünya tarafından genel kabul görmesi için çok ciddi anlamda emperyalist bir baskı uygulanmıştır. Diğer medeniyetler, diğer devletler üzerinde. Şunu ifade etmek istiyorum. Tufan ile birlikte tüm dünyayı sular bastığında ve dünyanın çehresi değiştiğinde, iki kıta sulara gömüldüğünde bütün insanlık yeni baştan uygarlığı kurma noktasına, aşamasına kadar geriledi. hı hı, Burada bu gerilemede başat rolü oynayan gene Türkler oldu. Örneğin Sümerler ile birlikte Orta Doğu'ya yerleşen Türkler çok kısa bir süre içerisinde yerleşik düzene geçti. Aynı şekilde Hindistan'a ulaşan Türkler çok kısa süre içerisinde yerleşik düzene geçti. Çin'e giden göçebe Türkler yerleşik düzene geçti. Bu öyle bir sistem ki göçerlikten yerleşikliğe geçiş bir an içerisinde meydana geliyor ve Türklerin ağırlıklı olarak bu yerleşik düzen içerisinde kendi kimliklerini buldukları ve kendi kimlikleri çerçevesinde büyük devletler kurdukları da bir vaka ortada. 20'ye yakın büyük devlet kurmuş vaziyette. Yerleşik düzende olmayan, göçebe düzende olan toplulukların, örneğin Moğolların büyük bir devlet kurması sadece Cengiz Han ile meydana geliyor ve Cengiz Han ve oğullarının hayatlarıyla sınırlı kalıyor. Halbuki Türklerin kurdukları medeniyetler, kuruldukları topraklarda, tufan sonrasından bahsediyoruz. Kuruldukları topraklarda yüzlerce yıl bu toprakları etkilemeye ve uygarlıkları oluşturmaya devam ediyor. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda Türklerin aslen göçebe olmadıkları, kimi bu tabiat olayları neticesinde göçe zorlandıkları, kimi sizin de söylediğiniz gibi hastalıkların zorlamasıyla göçe zorlandıkları veya kimi zaman da benim ifade ettiğim gibi inançların genel kabul görmemesiyle birlikte kendi inançlarını yeni topraklarda sürdürmek üzere göçe meylettikleri bilinen bir gerçek. Bu bakış açısıyla baktığımızda Türklerin ağırlıklı olarak nomadlardan meydana geldiği, göçerlerden meydana geldiği ve barbar bir ulus olduğu söylemi tamamen Batı medeniyetinin, batılı unsurların dünya tarihine zorla kazımaya çalıştırdıkları ve zorla kabul ettirmeye çalıştırdıkları bir vaka olarak ortada duruyor. Örneğin Amerika'nın insanlaştırılmasından bahsettiniz. Dünyada hiçbir topluluk hiçbir kara parçası
e, insanlaştırılmaktan uzak değil. Her kara parçasında göçlerden önce de insanlar yaşıyor. Bugün işte Amerika'da yapılan genetik araştırmalar neticesinde Uzak Doğu ile akrabalıkları olduğu, Türklerle akrabalıkları, Sibirya'daki Türklerle akrabalıkları olduğu ortaya çıkıyor. Ama onun dışında da kimi genlerin var olduğu da biliniyor. Aynı şey tüm dünyadaki tüm milletlere, tüm uluslara uygulandığında aynı operasyonlar. Bunlarda da genlerin karma karışık olduğu ve bir tek saf noktadan dünyaya yayılmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Tüm bunların ışığı altında e, eğer Türkler göçebe ise Avrupalılar da göçebe uluslardan meydana geliyordu. Evet, Kızılderililer de aynı şekilde. evet, Hatta en eski medeniyet olarak kabul edilen Çinlilerin de bir bölümünün farklı topluluklardan meydana geldiği, farklı halklardan meydana geldiği gerçeği ortada. Bu göçebelik süreci bana sorarsanız bir tarihi süreç içerisinde halkların, milletlerin çeşitli yerlere yerleşmesi noktasında zorunlu olarak yaşanmış olan bir süreç. Bir kavim niye göçebe olur? Her şeyden önce tarıma dayalı olan toplulukların göçebe olmaktan uzak olduğu bilinir. Tarıma dayalı olmayan, sadece hayvancılığa dayalı olan toplulukların göçebe oldukları ve hayvanlarını otlatmak üzere göçer konar bir yaşam yaşadıkları bilinir. Bugün de bazı yerlerde işte Türkmen topluluklarında örneğin bunun örneklerinin halen var olduğunu e, görüyoruz. Bu çerçevede Çingenilerin örneğin göçer topluluklar olduklarını biliyoruz. Bunların nedenleri bambaşka olmakla birlikte her şeyden önce tarım yapılabilecek topraklardan uzaklaşmak zorunda kalmalarının göçün en büyük sebebi olduğu bir vakaken bunun bütün bir millete, bütün bir halka teşmil edilme gayreti bana son derece anlamsız geliyor. Bu biraz korkudan mı kaynaklanıyor yoksa kendi medeniyetlerini dayatmaktan mı kaynaklanıyor? Burası tartışılabilir bir durum. Bu bahsettiğimiz çerçevede bütün halklar belli tarihin belli dönemlerinde örneğin Avrupalılar Amerika'ya göç ediyorlar ve bu göçerlikleri yaklaşık 100 yıl boyunca sürüyor ve gittikleri noktada yerleşik hale dönüşüyorlar. Bugün hala bu göçerlilik tüm dünyadan Amerika'ya devam etmesine rağmen hiç kimse Amerikalıları siz göçer bir toplumsunuz diye baskı kurma çabası içerisine girmiyor. Tam aksine e, medeniyetin beşiği olarak genel kabul görüyorlar. Çünkü kurucuları Batılılar. Bu bakış açısıyla baktığımızda e, Türklerin özellikle dışlanmak nedeniyle göçerlikten göçerlikle suçlanmasının altında, yani göçerlikten de tabii kasıt burada barbarlıkla suçlanmasının altında Türklerin uygar bir toplum olmadıkları iddiası ortaya çıkıyor. Halbuki dünya üzerinde kurulan en eski yerleşik düzenin kurucuları olarak tufan öncesinde Uygurların olduğu gerçeği tüm dünyadan saklanmaya çalışılıyor. Batı paradigması kendi işine gelmediği için bu tür gelişmeleri e, gözlerden uzak tutma gayreti içerisinde. Dediğim gibi dünyanın her noktasında insanlar mevcut ama bu insanlara çeşitli göçler sayesinde yeni katılan DNA'larında varlığı da biliniyor. Evet sevgili kardeşim, devam edebilirsin.
Üstadım, şimdi bahsetmiş olduğunuz tufan öncesine dair çok fazla kanıtımız yok elimizde. Varsa da hani şu anda meydanda değil, bizim inceleyemediğimiz. O yüzden hani bunu tarih kısmında bilimsel olarak kanıtlayamıyoruz. Ama sizin de söylemiş olduğunuz gibi milletlerin hepsi zaten insanlık şeydi. Göç eden gelir geçer e, toplumlardı ve hepsi de avcılık, toplayıcılık yapıyorlardı ta ki şeye kadar. Bu tarımın başlangıcına kadar, yani yerleşik hayatın olduğunu kadar. Tabii ki Amerika'nın zaten özünde de sizin aslında ilk konuşmanızda, yani programın başında söylemiş olduğunuz gibi, inanca müdahaleden dolayı kurulan bir ülkedir burası. Yani buraya ilk gelen insanlar. Bu da bir göç olduğunu gösterir. Bugün baktığımız zaman evet, bütün insanlar göçebeydi zamanında, tarihin belli bir noktalarında. Fakat bilinen tarih, yani belgelenebilir tarihte biz neyi görüyoruz? Yani Türklerin yerleşik hayata çok sonradan geçtiğini görüyoruz. Yani onun öncesinde az önce belirtmiş olduğum gibi Hint kavimleri, Hindistan dolaylarındaki kavimler ki Indus Vadisi. Diğer taraftan da Çinlileri görüyoruz. Hatta Araplar dahi o zamanlar çöllerde yani çöllerde bir göçebe hayatı yaşıyorlar ki bu son derece normal. Çünkü barınak sıkıntıları var, toprak sıkıntıları var, hava şartlarının elverişsiz olması var. Fakat biraz daha şanslı toplumları biz yerleşik yerlerde görebiliyoruz. Mesela sizin ilk konuşmanızda bahsetmiş olduğunuz gibi Afrika'daki Sahra çölünde biz o zaman tarım yapılabildiğini biliyoruz. Hatta muz bahçelerinin, muz yetiştiriciliğinin olduğunu biliyoruz ki muzun e, yine küreselleşmeye vermiş olduğu katkıyı burada belirtmek isterim. Endonezya dolaylarından gelen göçmenlerin, kıyı şeridini takip ederek gelen göçmenlerin Bantu insanlarıyla ilişkiye girdikten sonra biz Afrika'da muzun yetişmeye başladığını belgeleyebiliyoruz. Sizin söyledikleriniz belgelenebilir tarihlerde hani ben rastlayamadım. Tabii ki çok önemli. Batı şeyinde de Batı, hani Batı'nın medeniyetin beşiği olduğu iddiası da hani buradaki derslerde, benim vermiş olduğum derslerde artık bu unutulmaya başlandı. Kullanılmıyor. Neden? Çünkü Avrupa'nın ne kadar emperyalist, özellikle bu beyaz adamın ne kadar emperyalist, ne kadar yayılmacı olduğunu ve 1789 sonrası, yani Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan kültür milliyetçiliği, tarih milliyetçiliği ve dil, linguistik milliyetçiliği çok fazla kasıp kavurduğundan dolayı evet, böyle bir yaklaşım vardı ama son zamanlarda e, özellikle hani benim dönemimde artık bunun kabul edilmediğini size belirtmem gerekiyor. Baktığımız zaman evet, mutlaka insanlar bir yerlerde göçebe hayat yaşadılar ama daha sonrasında görüyoruz ki en son bunlara geçenlerden bir tanesi de Türklerdi. Yani hatta Türklerin Osmanlı zamanından gelen e, o zamana kadar dayanan bir göçebeliği var. Mesela o işte bu yakın doğudan, Horasan bölgesinden gelen Türklerin göçlerinin kesilmesinden sonra Avrupa bölgesinde Osmanlı'nın ilerleyişini durduğunu biliyoruz. Türklerde bugün hala bizim geleneklerimizde, Türk geleneklerinde biz şeyde görüyoruz. İşte mesela Türklerin kışın şehirlere, korunaklı yerlere gidip daha sonrasında yazında e, e, yazlıklara, yaylalara gittiğini biliyoruz. Yani şu anda bunların hepsi baktığımız zaman aslında göçebe hayatın Türklerde ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor ve geleneklerde de bunu şey yapıyoruz, yaşatıyoruz hala. Mesela Türklerin at biniciliğinin tesadüf olmadığını biliyoruz. Çünkü 6 yaş, yani bebeklikten beri at üstünde doğup at üstünde ölüyorlar. Ve bir tane yerleşik şehirlerinin
kurulduğunu görmüyoruz. Aksine Türklerin daha farklı yerlerde boy gösterdiklerini biliyoruz. Daha sonradan kurulan bir Türk şehrini göremiyoruz. Yani evet, Osmanlılar var, Selçuklular var ama Selçukluların kurulması bile aslında bir göçebe geleneğin yapılan göçlerle ortaya çıktığını biliyoruz. Buradaki Bizans yani Anadolu'daki Bizans İmparatorluğu'nun da bu şekilde yıprandığını biliyoruz. Mesela evet, Kızılderililerde görüyoruz, Azteklerde görüyoruz bu şeyleri, yerleşik hayatı biraz daha fazla görüyoruz. Çünkü ama sıcak yerlerde görüyoruz. Suya yakın olduğu yerlerde görüyoruz. Mesela taşınabilir evler var. Yani taşınabilir çadır kültürü var Türklerde. Bir tane Orta Asya'da o günden bugüne kalan çok fazla yapı görmüyoruz. Dikili yazıtlar hariç, işte kurganlar hariç. Kurganlar da herkese yapılmıyordu. Yani kurganlar da üst seviyedeki insanlara yapılıyordu ki bu da ayrı bir gelenek mesela. Onu da konuşmuştuk. Şimdi burada misafirperverlik, konukseverlik Türklere baktığımızda göçebenin, misafirin, göçebe olanın kutsal olduğunu görüyoruz gelenek ve göreneklerde. Ve misafirlerin, özellikle göçebelerin bir noktadan bir noktaya giderken göstermiş oldukları efordan dolayı ev sahibi tarafından e, kutsal görüldüklerini de biliyoruz. Yani elde avuçta ne varsa verilir diye biliniyor. Yani Türklerden kalan bize çok fazla belge yok. Yani yazılı belge yok. Olan yazılı belgeler, biz ilk Türk ismini Çin kaynaklarında görüyoruz. Hatta Çinliler bir hata yapmışlar. Yani diyorlar ki işte Türklerden bahsederken, Türklerle girdikleri böyle bir savaştan bahsederken gri gözlü, kızıl sakallı, kızıl saçlı, iri yarı insanlardan bahsediyor. Türklerin arasında. Yani Türkleri bile yani burada da Vikinglerle Türklerin bir şekilde ortaklaşa çalıştığını biliyoruz. Yani biz ilk Türk kelimesini Çin arşivlerinde görüyoruz. Yani evet, şeyi biliyorum. Demek istediğinizi anladım. Göçebe hayata sonradan geçtiklerini, daha öncesinde tufan öncesi yerleşik hayatta olduklarını anlıyorum. Ama bizim elimizdeki e, yazılı belgelerde Türklerin göçebe olduğunu, barbar da, hani barbar kelimesi de e, evet, anlıyorum. Fakat bugün en çok övünerek söylediğimiz şeyler, yani yok, konuyu hiç değiştirmeyeyim. Barbar kelimesini de hani göçebe olarak biliyoruz ama burada barbarın kötü bir anlamı yok sayın üstadım. Hani kötü bir anlamda söylenmiyor. Sadece hani vahşi yaratık olarak söylenmiyor. Sadece göçebe olduğunu gösteren etimolojik bir kelime yapısı. Türklerin işte at üstünde ilerlemeleri, at üstünde olmaları, yazılı bir edebiyatı olmaması, genelde sözlü edebiyata dayanmaları ki biz bunu Bektaşi inancında görüyoruz. Sadece Bektaşi değil, şeyde görüyoruz, Horasan erenlerinde görüyoruz. Ama şeye baktığımızda, Sufiliğe baktığımızda bir yazılı edebiyat görebiliyoruz orada. Fakat Bektaşiler de, yani Türkleşmiş İslamiyet'te Orta Asya'ya veya bu yakın Asya'ya yakın veya o bölgelerdeki anlayışa göre İslamiyet'te genelde sözlü e, edebiyat söz konusu. Kurganlara baktığımızda da, yani bu mezar çeşitlerinden bir tanesi, göçebe Türklerin önemli kişileri gömdüğü veya işte defnettiği yerlere söylüyoruz. Diğer tarafta da Türklerin öyle sağa sola attıkları da yok ölülerini. Sadece yüksek yerlerde koltuk altlarına ve apış aralarına belli yiyecekler, genelde tatlı, sürüp orada doğaya bıraktıklarını biliyoruz. Yine bir törenle. Fakat kurganlarda da değerli eşyalar bırakılıyor. Çoğunlukla yüksek yerlere yapılıyor ve üstüne de atılan topraklar var ki bu da önemli. Bu da göçebe hayatın yani biz göçebe hayatın Türklerde ne kadar çok yaygın olduğunu gösteriyor.
E, yine sizin söylemiş olduğunuz gibi gerçekten hani şey yok. Hani tufan öncesine ait bir itirazım yok. Fakat tufan sonrası sizin iddianızı söylüyorum. Tufan sonrası yani bana göre de bilinen tarihte Türklerin yerleşik düzene çok sonra geçtiğini biliyoruz. Geçtiklerini biliyoruz ki burada da yine bu İç Asya, Orta Asya'da değil, daha sonraki yani işte bu Gazneli Mahmut'un olduğu bölgelerde biraz daha batıya yakın, işte Hint bölgesine yakın olan yerlerde görüyoruz. Türklerin yerleşik bir düzene geçtiğini. E, ya da işte Selçuklular bile 1071 Anadolu kapısı açıldı diyoruz ama ondan önce çok fazla Türk'ün yaşadığını biliyoruz Anadolu'da. Yani o Orta Asya'dan gelen boylardan orada ticaret yaptığını, tarım yaptığını biliyoruz ki bu Bizans'ı bayağı bir yıpratıyor. İçeriden de yıkılmasına sebep oluyor. Yine Osmanlı'nın içinde de biz göçebe toplumun olduğunu biliyoruz. Yani durmadan yakın doğudan gelenleri, Horasan bölgesinden gelen Türkleri hep Avrupa'da uç beyliklerine yerleştirdiklerini biliyoruz ve görüyoruz sevgili üstadım. Umarım şey yapmamışımdır. Bir hadsizlik etmemişimdir size karşı. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ne güzel meseleyi tartışıyoruz ama şurası bir gerçek yani atılgan olan halkların girişken olan halkların öncüler olarak hep ön plana çıkarıldıkları bütün toplumlar için bir vaka. Bütün Bu toplumlar konuda için. özür dilerim müsaadım lafınızı kestim çok affedersiniz ama bu konuda hemfikiriz. Yani Türkler son derece dışa dönük millet, yayılmacı bir millet. Çinliler tam tersi. Yani orada da söylemiştim yani içe kapanık bir millet, kendi içinde olup bitmeleri gerekiyor. Yani olup bitiyorlar. Ama Türkler bir oraya gidiyorlar, bir oraya gidiyorlar, orayı öğreniyorlar, burayı öğreniyorlar ve yayılmayı seviyorlar. Zaten Batı'nın da en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu yani. Durduğumuz yerde duramıyoruz. Evet. Ama yani günümüzde de Çin'in en çok işgalci devletlerden bir tanesi olduğu da bir vaka. Yani sadece Çinlilerden oluşmuyor Çin İmparatorluğu, bugünkü Çin devleti. E, 56 etnik yapı var üstadım orada. 56 farklı etnik yapı Aynen var. yani dolayısıyla bu imparatorluk kurma arzusu Çinlilerde yok, Türklerde var demek değil. Hayır hayır E, pardon yanlış anlaşıldım o zaman da sevgili hı, üstadım. yok, Yani kendi içlerinde olup bitiyorlar. Yayılmacılığı hani kendi topraklarının dışına çok fazla çıkmıyorlar ki hani Japonlar öyle değil mesela. Japonlar her yeri alalım. Yayılmacı bir toplum. Moğollar da öyle. Türkler de öyle. Ama hakimiyeti seviyor Çinliler. Yani o sevgili toprakta her üstadım. şeye sahip olmak istiyorlar. Benim de demeye çalıştığım şey şu. Japonlar yayılmacı bir örneği veriyorsunuz mesela. Hı hı. Halbuki Japonların yayılmacılığı toprak alma üzerinden ziyade kendi emperyal güçlerini ve sömürgelerini artırmak üzerine kurulu olan bir düzen. Hı Bu hı. düzeni palazlanan her halk tüm dünyada yaygınlaştırma gayreti içerisinde. Dolayısıyla Japonlara, Türklere veya başka bir halka, millete bunu teşmil etmekten ziyade insanoğlunun genlerinde olan bir arzu olarak ifade etmek daha doğru. Kürtler göçebe diye genellemekten ziyade her halkın e, belli dönemlerde göçebe olduğu, yerleşik hale geldikten sonra da göçebelere karşı mücadele verdiği gerçeğini ortaya koymak gerekiyor. Bugün de yani evet, ben sahil kıyısında yaşıyorum. Hı Hiçbir hı. zaman sahil kıyısından geri gideyim de daha korunaklı orta bölgelere yerleşim diye bir derdim olmuyor. Ama orta yerlerde yerleşenler
Üstadım ben de sizin yaşadığınız yer gibi bir yerde yaşasam sıcak, ılık ben de 21. yüzyılda ben de yer değiştirmem. Aynı şeyi söylüyoruz. Yani bunu bir genelleme olarak ortaya koymak doğru değil bana göre. Ama Bu üstadım bunu bahsettiğimiz yer çok eskiye dayanıyor. Yani biz 21. yüzyıldayız şimdi. Sizi yer değiştirmeniz gerekmiyor çünkü hastaneniz var. Yani çok merkezi bir yerdesiniz. O zamanlarda bahsettiğimiz zamanlar milattan öncesine dayanıyor ve ne komünikasyon yani ne iletişim var ne ulaşım istenilen düzeyde. Siz isteseniz mesela Ankara'ya veya İstanbul'a birkaç saat içinde varabilirsiniz ve tabii. ihtiyacınız neyse Tabii bunu giderebilirsiniz. onda da haklısınız. Yani e, herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda anında ulaşabiliyorsunuz. Orası bir gerçek. Hı hı. Ama gene de demeye çalıştığım şey şu. Bir millete göçebelik vasfını vermek için ciddi anlamda bir uğraşı, bir çaba gerektiği ortada. Avrupalılar yüzyıllar boyunca çocuklarını Türkler geliyor diye korkutmuş. Yani bu niye atıyorum Araplar geliyor diye korkutmamış da e, Endülüs mesela Arap devleti İspanya işgal edilmiş. İtalya'ya çıkmışlar Hannibal döneminde vesaire. Ama böyle bir korku yok ama Türkler geliyor diye bir korku yayma arzusu ihtiyacı var. Yani benim söylemeye çalıştığım, sorgulamaya çalıştığım şey bu. E, Anladım. Türkler nomattır, Türkler barbardır, Türkler göçebedir söylemi tamamen Türklerin geçmişlerinde çok ciddi biçimde uygarlıklar kuruyor olmasından, bugün de devletler kuruyor olması geleneğinin göz ardı edilmesi çabasından başka bir şey değil. Bugünkü Üstadım bir, tartışmamızın altında yatan gerekçe de bu. Ben ben bu söyleme anladım. karşıyım. Üstadım tamamen anladım dediğinizi ama şurada bir küçük bir ekleme yapmak istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Türkler geliyor diyoruz, diyorlar Avrupalılar. Ama Araplar gelmiyor. Evet Endülüs var ama Endülüs'ün çok uzun yani Endülüs'te bir yerleşim var ama çok uzun durmuyor. Yani daha sonrasında o yırtıp atılıyor. Yani İspanya'dan sökülüp atılıyor Araplar. Ama biz Anadolu'ya girdiğimizden beri Türkler olarak yani üstünden 1000 yıl geçmiş ki öncesi var bunun. Sökülüp atıldığımız yok. Ama bu göçebe olmamızdan dolayı değil. Türklerin savaşçı olmasından kaynaklanan bir durum bu. Türklerin benim yani yerleşik ve yayılmacı olmasından. Yani Ha? Arapların ne kadar yayılmacı olduğunu çok tartışırız. Mesela Arapların varlığı sadece Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da kalmış. O da çok benzer kültürler olduğu için Araplaştırmışlar bunu Emeviler, Abbasiler zamanında. Yani bir Arap milliyetçiliğinden yola çıkabiliriz ki bunu İbni Haldun çok güzel söylüyor. Ama Türkler gidiyor yani gidiyoruz ezelden beri yerleşiyoruz. Bugün şu anda Türklerin varlığını Anadolu'dan silmek birçok milletin şeyidir, rüyasıdır. Araplar bile Türkleri Araplar yani buradan yakın doğudan söküp atmak istiyorlar. Şimdi Yani orada bir tartışma konusu yani Sümerler Türk müydü değil miydi? evet öyle birçok şey Eskiden bu var. yana Hı hı, Türkler Anadolu'da var mıdır yok mudur? O bambaşka bir tartışma konusu. hı hı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi sevgili üstadım biz yerleşmek üzere gidiyoruz. Göçer Evet. hayatımızı sürdürmek üzere değil. Dolayısıyla herhangi bir bugün de Ruslar yerleşmek üzere kendi topraklarını genişletme gayreti içerisinde göçebe hayatı sürdürmek için değil. Ruslara nasıl göçer halk denmiyorsa Türklere de göçer halk denilmesinin haksız bir mesnete dayandığı iddiasındayım ben. Şimdi üstadım burada sanırım bir yanlış anlaşılmamız var. Ben bugünkü Türklerden bahsetmiyorum ya da işte şehirler kuran Türklerden bahsetmiyorum. Ben özdeki Türklerden bahsediyorum. Yani Tamam. bu Türkler yani biliyoruz ki bunlar göçebeler. Yani biz bugün Toros Dağları'na gittiğimizde ki şu anda konumuz dolayısıyla siz daha yakınsınız. Orada da göçebe milletleri görüyoruz. Yani göçebe Türkleri görüyoruz. Yayla kültürü var. Yaylaya çıkıyorlar. Oradan tekrar şehre iniyorlar.
Yani ben onlardan bahsediyorum. Yerleşim yani şöyle bugün Uygurlara baktığımızda, Göktürklere baktığımızda evet dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesini kurmuşlar ama o sınırlar içinde onlar da göçebeydi. Osmanlı da göçebe yani Osmanlı şehirler kurdu ama Osmanlı'nın içinde de göçebe şeyler vardı. Onu söylemeye Be- çalışıyorum ben. Benim de Ülkeye demeye sahibiz, çalıştığım toprağa sahibiz, şehirler kuruyoruz, medeniyet kuruyoruz ama göçebe bir temelimiz olduğundan bahsetmek istiyorum. Yani bunu söylemek istiyorum ben. evet, göçebelik göçerlik bir sebeptir. Hı hı, Haklısınız. hı hı. Ama yeni topraklar alınırken öncülerin tamamen göçerlerden, daha doğrusu girişimcilerden e, var olduğu da bir vaka olduğuna göre e, bunu sadece göçerliğe dayanmak, Türkler göçebe bir topluluktur. Bu nedenle yayılmacıdırlar. İddiası bana çok doğru gelmiyor sevgili üstadım. Üstadım hani orada yine yani göçebe olmalarından dolayı yayılmacıdırlar demek istemedim. Türkler yayılmacı, kültür olarak yayılmacı. Yani bir emperyalist bir devletiz. Yani Anladım. emperyalist Hepimiz bir öyleyiz millet. de bu göçebelik nedeniyle değil. Yo yo onda haklısınız ama Türklerin böyle bir yayılma politikası var. Yani Türkler nereyi ele geçirse yetmiyor. Devamını istiyorlar. Gidiyorlar. Osmanlı'da görüyoruz bunu. Osmanlı'da görüyoruz. Şeyde görüyoruz. Selçuklular'da görüyoruz. Onun öncesinde görüyoruz. Gazneli Mahmut'u görüyoruz. İşte bu Kaşgar şeylerini biliyoruz. Kültürünü biliyoruz. Yani başladığımız şeyden başlarsak, Atilla'dan itibaren başlarsak, yani burası bana yeter diyen bir şey görmedim ben. Bu yayılmacı, bu başka bir şey. Doğru. Orada Ha, hemfikiriz yani zaten. Enver Paşa bile işte bu Turancılığın ortaya çıkması, Adriyatik Denizi'nden Çin duvarına kadar bir milletten bahsediyoruz. Yani bir birleşmeden bahsediyoruz ki bu da yayılmacı bir politikadır, emperyalist bir politikadır, düşüncedir. Ama göçebe olması yani o bambaşka bir şey. Yani mesela bizim bir şeyimiz yok, yazılı belgelerimiz yok. Yani geriye dönüp baktığımızda Türklere ait bir arşiv bulamıyoruz. Çinlileri buluyoruz. Mısır'da da buluyoruz. En azından duvarlara nakşetmişler hieroglifleri. Biz dikili taşlarda buluyoruz ki dikili taşların etrafında bir şey bulamıyoruz ama. Bir şehir Evet. bulamıyoruz yerleşik. Benim söylemek istediğim hani şeyden dolayı Türklerin yani göçebe olmak kötü bir şey değil. Göçebe tamamen bir kültür meselesi. Yani kendini rahat hissettiği yere gidiyor. Şeyden dolayı, hava şartlarından dolayı, gıdadan dolayı, gıda eksikliği olabilir, hava şartları olabilir, başka bir şey olabilir. Kendini daha kolay yere gidiyor. Yani ben Kazakistan, Kırgızistan, hani o bölgelerde, Pakistan çok bulunmuş bir insanım. Araştırma için de gittim, başka şeyler için de gittim, zevk için de gittim hani kendim. Gerçekten hava şartları çok zor. Hani oradaki insanların göçebe olması inanın şey değil. Hani onu da göçebedir Türkler ama bu kötü bir anlamda söylemiyorum. Mesela bizde Dede Korkut hikayeleri var. Manas destanı var. Türklerin ilk çıkış destanı işte var. Kurt Asena'ya dayanan bu yine göçebe yapı. Yani bir yerleşik yapıdan bahsediyoruz. Büyüyor Türkler. O demir dağı eritiyorlar. Demiri eritip dövüp dışarı çıkıyorlar. O da aslında bir göçebe şeyi baktığımız zaman. Sözlü edebiyatımız çok meşhur, yazılı edebiyatımız yok. Yani bütün bunlara dayanarak ben göçebe olduğunu söylüyorum. Yani Evet. hayvancılık var ama yerleşik tarım yok. Yani hayvancılık kolay ama şehirleri bulamıyoruz. Yani o yerleşik Çin'de gördüğümüz, mesela Sümerler'de gördüğümüz yerleşik şehirleri en azından kalıntılarını göremiyoruz. Onu söylemek istedim değerli Hüsam. Evet. Sevgili üstadım, ben meramımı anlattım kanaatindeyim. E, Evet. takdiri dinleyenlere Tabii tabii. Tabii ki. bırakalım. Umarım bir saygısızlık etmedim değil mi Gayet üstadım? haklısınız söylediklerinizde. Ama ben de haklı olduğum düşüncesindeyim.
Kesinlikle üstadım. Ben çok araştırma yapacağım. Umarım bir saygısızlık yapmadım size. Estağfurullah, estağfurullah. Saygısızlık karşılıklı söz konusu. Öyle bir şey de hiçbir zaman olmaz aramızda. Sağ olun üstadım. Dolayısıyla bir anlaşmazlık meselesi değil bu. Sadece tatlı bir atışmaydı diyelim. E, daha, Sağ daha olun bir üstadım. belki bir ilgi uyandırır, izleyici sayımızı da artırabilir diye düşünüyorum. Ah, İnşallah üstadım. Üstadım ben çok zevk aldım. Bilgilerinizden de yararlandım. Hatta çok da not aldım. Hemen başlıyorum araştırmaya. Tamam işte, tamam. Üstadım, Peki. çok teşekkür ediyorum. Hem beni hem de bu videoyu izleyecek olanları çok iyi aydınlattınız. Engin bilginizle çok güzel bilgiler verdiniz. Ben kendi adıma ve bizi izleyenler adına size çok teşekkür ediyorum. Varlığınız bize ışık oluyor gerçekten. Işık da hepimiz bizlerin e, yani ve gelecek nesillerin peşinden koşması gereken bir şey. E, Ben tekrar kendi adıma ve izleyenler adına sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili üstadım. İyi ki varsınız, var olun. Sağ olun, siz de iyi ki varsınız. Siz de engin bilgilerinizle bizleri irşad ediyorsunuz. Estağfurullah üstadım. Çok çok büyük keyif alıyoruz. Umarım keyif alanların sayısı da hızla artar diyelim. Ve Umuyorum üstadım. Umuyorum. Gerçekten çok teşekkürler. Çok güzel bir program oldu. Umarım devamı gelir. Haftaya görüşmek üzere diyelim. haftaya görüşürüz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Bay bay. Hoşça kalın.